Dünyanın en geniş coğrafyasına yayılmış ülkesi olan Rusya'nın uzak doğudaki şehri Vladivostok. Hem oldukça ilginç hem de ülke için oldukça stratejik bir şehir. İşte biz de Rusya'nın en ilginç şehrine yakından bakacağız. Öncelikle bu şehri en ilginç kılan özelliklerin başında gelen detay olan coğrafi konumuna bakalım. Vladivostok, Rusya anakarasının en doğusunda bulunan ve altın boynuz olarak bilinen Japon denizine açılan korunaklı bir körfez etrafına kurulmuştur. Çin, Kuzey Kore ve Rusya sınırlarının kesiştiği yere de 130 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Aynı zamanda Japonya'nın karşı kıyısında bulunan Primorsky Krai bölgesinin idari merkezidir. Vladivostok kendi ülkesinde bile o kadar uzaktır ki ülkenin başkenti Moskova'ya kuş uçuşu olarak 6415 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Eğer herhangi biri arabayla başkentten buraya gitmeye kalkarsa en az 9000 kilometre mesafe gitmek zorundadır. Bu da molasız en az 111 saatlik bir yolculuk demek. Vladivostok, Avustralya'ya Moskova'dan daha yakındır. Avustralya'nın en kuzeydeki şehri Darwin'le arasındaki kuş uçuşu mesafe 6180 kilometredir. Şehir aynı zamanda dünyanın en meşhur demiryolu ağı olan Trans-Sibirya Demiryolu'nun da son durağıdır. Başkentten trenle şehre gitmek isteyenler 9289 kilometrelik bir yol kat etmek zorundalar. Değişen durumlara göre kesintisiz olarak 6 ya da 7 gün süren bu yolculuk dünyanın da en uzun aktarmasız tren yolculuğudur. Mesafeleri daha iyi anlamamız için Türkiye'den örnek vereyim. Rusya'dan sonra Avrupa'nın en büyük yüzölçümüne sahip ülkesi Türkiye'nin en doğusuyla en batısı arasındaki mesafe kuş uçuşu yaklaşık 1600 kilometredir. Tabii bu kadar kilometre farkı olunca arada büyük bir saat farkı da oluyor. Örneğin Moskova'da saat öğlen 13 iken Vladivostok'ta ise aynı anda saat akşam 20'dir. Yani arada 7 saat fark var. Rusya bugün ambargo altında bir ülke ama yakın zamana kadar Rus takımları Avrupa'daki spor organizasyonlarına katılıyorlardı. Gelin bu durum üzerinden bir varsayım yapalım. Diyelim ki Vladivostok şehrinin futbol takımı yerel liglerde başarılı oldu ve Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandı. Rakibi de kıta Avrupa'sının en batısındaki Portekiz'in Sporting Lisbon takımı oldu. İki şehir arasındaki mesafe kuş uçuşu 10.105 kilometredir. Bu mesafeyi uçakla gitmek yaklaşık 14-15 saat sürüyor. Daha da ilginç olan, diyelim ki Vladivostok'ta oynanan maç yerel saatle akşam 20'de başladı, aynı anda Lisbon'da saat sabaha karşı 5 olacak. Çünkü arada 9 saat fark var. Aslında bu varsayımların gerçeğe döndüğü bir olay da yaşandı. Vladivostok şehrinin takımı Luch Energia Rusya 2. Ligi'nde mücadele ederken Rusya'nın sınır ötesi toprağı olan Litvanya ile Polonya arasında yer alan Kaliningrad'ın takımı Baltika ile rakip oldu. Yaklaşık 10.000 kilometre ötedeki deplasman bir futbol takımının gittiği en uzun deplasman olarak tarihe geçti. Vladivostok'un da dahil olduğu Mançurya bölgesi uzun yıllar boyunca Çin hakimiyeti altında olan bir yerdi. Çinlilerle Britanya İmparatorluğu arasında ticari anlaşmazlıklar nedeniyle çıkan Afyon Savaşları, Çin'in hem siyasi hem de ekonomik olarak zayıflamasına sebep oldu. Bundan yararlanmak isteyen Ruslar, Mançurya bölgesinden geçen Amur Nehri'nin kuzeyini kontrol altına almak için baskı uygulamaya başladı. Çinlilere karşı yürütülen bütün bu politikanın başında da Rus general devlet adamı ve diplomat Nikolay Muravyov-Amurski vardı. 1. Afyon Savaşı sonrası zor durumdaki Çin'le imzalanan Aygün Anlaşması sonucunda Ruslar Amur Nehri'nin kuzeyindeki toprakları ele geçirdi. Fakat hala tam olarak istedikleri Amur Nehri'nin doğusunda kalan, yani Japon denizi kıyılarındaki kalan bölgeyi alamamışlardı. 2. Afyon Savaşı ve aynı anda Çin'de yaşanan Taiping ayaklanması Rusların imdadına yetişti. Çinliler darbe üstüne darbe alırken Nikolay Muravyov-Amurski eğer istekleri kabul edilmezse yeni bir cephe açma tehdidinde bulundu. Bunun üzerine yapılan müzakereler sonucunda 1860'da Pekin Anlaşması imzalandı. Anlaşma sonucuna göre Amur Nehri'nin doğusunda kalan Mançurya'nın Japon denizi kıyılarına açılan bölgesi Primorsky Krai Rusların eline geçti. Ruslar bölgeyi ele geçirdiğinde bugün şehrin bulunduğu bölgede daha önce yerleşim yoktu. Vladivostok ilk olarak ileri bir Rus karakol ve donanma üssü olarak kuruldu ve o günden sonra büyüme başladı.
Vladivostok'un bulunduğu yerde bir şehir kurulmasına sebep olan en önemli şey burada bir Haliç olmasıdır. Çünkü Haliçler, tersaneler ve donanmalar için korunaklı doğal limanlardır. Örneğin Osmanlı İmparatorluğu da İstanbul'u ele geçirdikten 2 sene sonra Haliç'te o dönemin en büyük tersanelerinden birini kurdu. Tersaneyi amiri aynı zamanda Osmanlı donanmasının da merkez üssü oldu. Rusya geniş topraklara sahip olmasına rağmen denizler konusunda şanssız bir ülkedir. Tarih boyunca da aynı şanssızlığı yaşadılar. Hatta bu durum Rusların sıcak denizlere inme politikası diye tarih konulu tartışmalarda sıkça yer bulur. Etrafına kurulduğu Haliç sayesinde Vladivostok, Pasifik Okyanusu için bunu nispeten karşılayan yerlerden biri oldu ve uzun yıllar boyunca da Rus donanmasının ana üssü olarak görev yaptı. Ruslar kendilerinin Bizans olarak da bilinen Doğu Roma İmparatorluğu'nun devamı olduğunu düşünürler. Bu sebeple de dünyadaki tüm Ortodoksların merkezi olan İstanbul'a sahip olmak isterler. Ayrıca sıcak denizlere inmek için de İstanbul önemli hedefleri arasındadır. Nikolay Muravyov-Amurski, Haliç'in etrafına bir ileri karakol kurduktan sonra buraya Rusça'da altın boynuz anlamına gelen Zolotoy Rog adını verdi. Bunu da İstanbul'daki Haliç, altın boynuza atıfta bulunmak için yaptı. Vladivostok kelimesi Rusça'da doğunun efendisi ya da doğunun hükümdarı anlamına gelir. Vlad hükmetmek, Vostok da doğu demektir. Örneğin Vladimir Putin'in ismi de Vlad kelimesinden türemiştir ve dünyanın hükümdarı anlamına gelir. Ruslar Vladivostok'u ele geçirdikten sonra buradaki yerel halkı oluşturan Çinlileri ve Korelileri bir tehdit olarak gördüler. Bu halkların ayaklanmalar çıkarma, isyan başlatma ve Çin'le Kore'nin burada bulunan vatandaşları nedeniyle bölge üzerinde hak etme ihtimallerinden korktular. Bu sebeple özellikle de 1917'de Çarlık yönetiminin yıkılıp Sovyetler Birliği'nin kurulduğu dönemden sonra yerel Çinli ve Koreli nüfus üzerinde çeşitli politikalar uyguladılar. 1930'larda Joseph Stalin bu halklar üzerindeki baskıyı artırdı. Koreli nüfusu güvenlik riski olarak gördü ve büyük bir kısmını Kazakistan'la Özbekistan'a zorunlu göçe tabi tuttu. Çinli nüfus da benzer baskılara maruz kaldı. Birçok Çinli göçmen baskılar nedeniyle bölgeyi terk etti ya da zorunlu çalıştırma kamplarına gönderildi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde de bölgedeki Rus nüfusunun artırılması için çalışmalar yapıldı. Vladivostok, Japon arabalarının Rusya'ya giriş kapısıdır. Sadece sıfır değil, kullanılmış Japon arabaları da buradan giriş yapıyor. Bu sebeple şehir aynı zamanda ülkenin otomobil pazarı görevini görüyor. Binlerce kilometre uzaklıktaki bölgelerde yaşayan Rus vatandaşları bile araba almak için buraya geliyor. Çünkü Rusya'nın diğer yerlerine göre burada araba fiyatları daha uygundur. Rusya'da trafik sağdan aksa da sağdan direksiyonlu araç sahibi olmak için yasal bir engel yok. Dünyanın çoğunluğu soldan direksiyonlu araçları kullandığı için Japonların da kullanılmış arabalarını ihraç edecek çok az opsiyonu var. Bu sebeple ucuz fiyattan Vladivostok'a gönderiyorlar. Vladivostok'un neredeyse tamamında arabalar sağdan direksiyonludur. Rusya genelinde de sağdan direksiyonlu arabalar yaygın olarak görülür. Ayrıca şehirde neredeyse her hafta bir açık hava otomobil etkinliği oluyor. Örneğin bazı günler modifiye Japon arabaları etkinliği gibi. 2008'deki küresel ekonomik kriz sonrası Vladimir Putin önderliğindeki Rus hükümeti bir dizi tedbir kararı açıkladı. Bu kararlardan bazıları da Japonya'dan ithal edilen hem yeni hem de ikinci el araçlara yeni ek vergiler getiriyordu. Bunun üzerine Vladivostok halkı sokağa döküldü. En büyük gelir kalemlerinden biri olan ithal araçlara getirilen yeni vergileri protesto ettiler. Şehrin modern tarihinin en büyük eylemlerinden biri olan bu olayda Rus Çevik Kuvveti güç kullanarak olayları bastırdı. Sovyetler Birliği döneminde Vladivostok'a yabancıların girmesi yasaktı. Kapalı bir rejim olan Sovyetler Birliği, önemli bir donanma üssü olan şehir için 1958'de bir kanun çıkardı. Bu kanuna göre şehre Rus vatandaşları dışındaki kişilerin girmesi yasaklandı. Şehre girmek isteyen Rus vatandaşları da sıkı bir denetimden geçiyordu. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra 20 Eylül 1991'de dönemin Rusya Federasyonu Başkanı Boris Yeltsin bir kararname imzaladı. Bu kararname ile şehir yerli yabancı herkesin ziyaretine açıldı. Vladimir Putin son yıllarda Vladivostok'u tüm Uzak Doğu için bir ticaret, turizm ve kültür merkezine dönüştürmek istiyor. Bunun için de 2010'ların başından bu yana önemli yatırımlar yapıyorlar.
Bu yatırımların en üst seviyeye tırmandığı sene de 2012 senesiydi. Çünkü o sene şehirde Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi düzenlendi. Bu konferans sayesinde büyük bir değişim geçirdi. Şehrin yerleşimi hemen 3 kilometre açığında bulunan Ruski Adası'na doğru genişledi. Zirveye de ev sahipliği yapması amacıyla adada Uzak Doğu Federal Üniversitesi için yeni bir kampüs inşa edildi. Adayı ana karaya bağlamak için de Ruski Köprüsü inşa edildi. Dünyanın en uzun kablo askılı köprüsü olan Ruski Köprüsü ile Ruslar o kadar çok gurur duyuyorlar ki 2000 rublelik banknotlarının arkasına bu köprünün görselini koydular. Ayrıca aynı anda Anakara'daki Haliç'in de iki yakasını bağlamak için Zolotoy Köprüsü'nü inşa ettiler. 2014 yılında ise Vladimir Putin'in imzaladığı kararname ile Vladivostok Limanı Rusya'nın ilk serbest limanı oldu. Bu sayede yatırımcıların özel gümrük, vergi ve idari düzenlemelerden yararlanabileceği bir yere dönüştü. 3 Aralık 2018'de yine bir Putin kararnamesiyle Rusya'nın Uzak Doğu Federal Bölgesi'nin merkezi Habarovsk'tan Vladivostok'a taşındı. Soğuk Savaş döneminde Vladivostok'ta yapılan bir zirve dünyanın yakın tarihini şekillendirmiştir. Soğuk Savaş aynı zamanda bir silahlanma yarışıydı. Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki Batı ile Sovyetler Birliği önderliğindeki komünist ülkeler birbirlerine karşı çılgınca silahlanıyordu. Rus yazar Anton Çehov'un ünlü bir sözü var. Bir sahnede silah görünüyorsa o silah mutlaka patlar. Soğuk Savaş sırasındaki silahlanma yarışında da silahların bir yerde mutlaka patlayacağından ve yeni bir dünya savaşından korkuluyordu. İşte tam da böyle bir ortamda 1974 yılında Vladivostok'ta silah kontrolü zirvesi düzenlendi. Amerikan Başkanı Gerald Ford'la Sovyet lideri Leonid Brejnev bu zirvede her iki tarafında nükleer ve stratejik silahları sınırlandırması konusunda anlaştılar. Böylelikle her iki taraf eşit sayıda nükleer ve stratejik silaha sahip olacaktı. Bu karar büyük bir tehlikenin önüne geçilmesini sağladı. Tabii zirveyle ilgili değişik iddialar da ortaya atıldı. Bazı siyaset yorumcuları bu zirvede sadece silahlar konusunda anlaşılmadığını, dünyadaki hakimiyet bölgelerinin de paylaşıldığını iddia etti. Vladivostok bugün özellikle Çinli ve Japon turistlerin uğrak noktası haline gelmiş durumda. Kendilerine yakın coğrafyada çoğunlukla batılı kültüre sahip bu şehre büyük ilgi gösteriyorlar. Ayrıca gece hayatı konusunda da kendi ülkelerine göre farklı eğlence alternatiflerine ulaşabiliyorlar. 600 bin yerleşik nüfusa sahip şehri çoğunluğu uzak doğulu olmak üzere yılda 3 milyon turist ziyaret ediyor.